Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi doktor bebek öreceğiz hep birlikte. Sizlere yeni amigurumi teknikleri öğreteceğim. Videomda çalışmaları, her parçasını adım adım ayrıntılı olarak sizlere anlatacağım arkadaşlar. Videomu beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Kafa örerek çalışmamıza devam ediyoruz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 minik ipliği tutup sıkıştırıyoruz, çekiyoruz. Şimdi işaret kullanalım. Sıra başı yapmayacağız. Spiral öreceğiz. Sıra 2. Her zincirin içine çift örüyoruz. Yani arttırma yapıyoruz. 6 tane çift öreceğiz. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Bu sırada toplam 12 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramızdayız. Bir tane sık iğne öreceğiz. Bir tane arttırıyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir tek, bir çift. 1 2. 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 Bu sıramızda da toplam 18 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramızda 2 tane tek öreceğiz. 1 2. Bir tane çift örüyorsunuz. 1 2. 2 sık iğne, bir arttırma. 2 tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Sırada toplam 24 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramıza başlıyoruz. 3 sık iğne öreceğiz. 1 2 3. Bir tane arttırıyoruz. 1 2. 3 tek, bir çift. 3 tek, bir çift. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 30 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramıza başlıyoruz. 4 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4. Bir tane çift örüyorsunuz. 1 2. 4 tane sık iğne, bir arttırma. 4 tek, bir çift. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Sırada toplam 36 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramıza başlıyoruz. 5 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5. Bir tane çift örüyoruz. 1 2 5 sık iğne, bir arttırma, 5 tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 42 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 6 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. Bir tane çift örüyoruz. 1 2 6 tek, bir çift. 6 sık iğne, bir arttırma.
Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 48 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 7 tane tek öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane çift örüyorsunuz. 7 sık iğne, bir arttırma, 7 tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Sırada toplam 54 adet sık iğne olmalı. Şimdi bundan sonra düz öreceğiz arkadaşlar. 11 sıra örüyorsunuz. Her sırada 54 tane sık iğne olacak. Kontrol edersiniz. 11 sıra düz örüyorsunuz. 11 sıra sonra buluşuyoruz. Evet, 11 sıra örgümü tamamladım. Şimdi artık azaltmalara geçiyoruz. 7 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane azaltıyoruz. 7 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu tekrarlayarak örüyorsunuz sıra sonuna kadar. Sırada toplam 48 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızda 6 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane azaltıyorsunuz. 6 tane tek, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 42 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızda 5 tane tek öreceğiz. 5 sık iğne. 2, 3, 4, 5. Bir tane azaltıyoruz. 5 tek, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 36 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızda 4 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. 4 tek, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 30 adet sık iğne olmalı. Şimdi sıra geldi gözleri takmaya. Gözleri 12 ve 13. sıralar arasına, aralarında 11 tane sık iğne bırakarak takıyorsunuz. 12 milimetre göz kullanacağım. Evet, gözlerimizi taktıktan sonra da görüntü böyle olacak arkadaşlar. Şimdi örgümüze devam edebiliriz. Yeni sıramızda 3 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3. Bir tane azaltıyoruz. 3 tek, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Bu sırada toplam 24 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 2 tane tek örüyoruz. 1, 2, bir tane azaltıyorsunuz. 2 tek, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 18 adet sık iğne olmalı. Şimdi bu aşamada içine elyafla dolduralım. Evet, içini de elyafla doldurduktan sonra çalışmanızın görüntüsü böyle olmalı. Şimdi son sırayı öreceğiz. Bir tane sık iğne örüyorsunuz. Bir tane azaltıyorsunuz.
bir tek, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Bir tek, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma. Sırada toplam 12 adet sık iğne olmalı. Evet, çalışmamız böylece tamamlanıyor. En sonda da bir tane zincir kaydırma yapıyoruz. Bir zincir. İpliği kısa kesip iç tarafta saklıyoruz. Sıra geldi saçını örmeye. Sihirli halka ile çalışmamıza başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 2 3 4 5 6. İpliği tutuyoruz, sıkıştırıyoruz. Spiral öreceğiz arkadaşlar. İşaret kullanıyoruz. İkinci sıramızda her zincirin içine çift örüyoruz. Yani her zincirin içine bir arttırma öreceğiz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Bu sıramızda toplam 12 adet sık iğne olmalı. Geliyoruz 3. sıramıza. Bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bir tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 18 adet sık iğne olacak. Yeni sıramıza başlıyoruz. 2 tane sık iğne örüyoruz. 2 tek. Bir tane çift örüyoruz. Yani arttırıyoruz. Bakın 2 tane tek, bir çift, 2 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift. Sırada toplam 24 adet sık iğne olmalı. Geliyoruz 5. sıramıza. 3 tane tek örüyoruz. 2 3 bir tane çift örüyoruz. 2 3 tek, bir çift, yani bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 30 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 4 tek örüyoruz. 1 2 3 4 bir tane çift örüyoruz. 2 4 tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 4 tek, bir çift. Sırada toplam 36 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 5 tane tek örüyoruz. 2 3 4 5 bir tane çift örüyoruz. 5 tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 42 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 6 tane tek öreceğiz. 2 3 4 5 6 bir tane çift örüyorsunuz. 6 tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 48 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızda 7 tane tek örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 bir tane çift örüyoruz. 7 tek, bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 54 adet sık iğne olmalı. Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi bundan sonra düz öreceğiz. Her sırada 54 adet sık iğne olacak. Toplam 10 sıra örüyorsunuz. 10 sıra sonra buluşuyoruz.
Evet, 10 sıra örgümü tamamladım. Çalışmanızın sonunda da burada bir zincir kaydırma yapıyorsunuz. İpliği kısa kesiyorsunuz ve arka tarafta içeride çekerek saklıyorsunuz. Sonra bu ördüğümüz parçayı arkadaşlar kafaya bu şekilde geçirmeniz gerekiyor. Gözlerin üstünde de bakın bu kadar aralık olacak. Arka tarafta böyle gözükecek. Bu şekilde geçiriyoruz. Şimdi gövdeyi alıyoruz. Dikeceğiz. Gövdede son sırada 12 tane sık iğne kalmış olması lazım. Bu zincirleri saydığınızda. Kafada da 12 tane sık iğne kalmıştı en son sırada. Şimdi son sıraları birbirine karşılıklı dikeceğiz arkadaşlar. Kafayı da güzel yerleştiriyorsunuz. Burası arka taraf. Burası da arkası. Yani dikerken de kontrol edin. Yani kafa böyle kaymasın dikişte. Şöyle düzgün dikmeye dikkat edin. Dikişinizi nasıl yapacaksınız? Bakın bir kafadan bu şekilde buradan dikiyorsunuz. Ben dikişi çok sıkıştırmadan göstereceğim size. Burada da bu bir öncekinden ve bir sonrakinden. Şimdi kafaya geliyoruz. Buradan iğnenizi batırıyorsunuz. Bir sonraki zincirden çıkarıyorsunuz. Şimdi gövdeye geliyoruz. Gövdede de bakın buradan iğnenizi geçiriyorsunuz. Gösterdiğim gibi bu şekilde dikerek düzgünce kafayı buraya dikiyoruz arkadaşlar. Çalışalım, sonuçta buluşalım. Çalışmanızı tam kapamadan evvel arkadaşlar biraz daha elyafla takviye edebilirsiniz ki boynu daha dik dursun. Bir miktar daha elyafla buradan doldurursunuz daha dik durması için kafanın. Sonrasında da dikişinizi tamamlayıp bitirirsiniz. Fakat ipliği kesmeyin. Bir çalışmamız var, onu da yapacağız. Çalışalım. İpliği kesmeyin. Kafayı dikip buluşuyoruz. Evet, kafayı diktikten sonra arkadaşlar şu ön bölüme geliyorsunuz. Önde ten rengi iplerle bir V çizmiştik. Bakın burada. Şimdi bunun etrafını iple bu şekilde geçeceğiz. Bir üçgen çizeceğiz buraya. Şöyle sanki yaka imajı vermek için şöyle çiziyoruz. Bir sıra daha isterseniz geçebilirsiniz. Daha belirgin olacaktır. Bir sıra daha geçebiliriz. Evet, bir sıra daha şöyle geçeceğim. Son halini gösteriyorum. Bakın böyle gözükmesi gerekiyor. Şimdi ipliği kısa kesebiliriz ve iç tarafta saklıyoruz. Sırada kollar var. 2 tane öreceğiz bu parçadan. Sihirli halka içerisine 4 tane sık iğne örüyorsunuz. 1 2 3 4 ipliği çekiyorum, sıkıştırıyorum. Şimdi spiral öreceğiz arkadaşlar. İşaret kullanalım. İkinci sırada her zincirin içine çift örüyorsunuz. Yani 4 tane arttırma öreceğiz bu sırada. 1 2 1 2 1 2 son arttırmam 1 2. Bu sırada toplam 8 adet sık iğne olmalı. Şimdi bundan sonra 8 sıra öreceğiz. Düz örüyorsunuz 8 sıra. Her sırada 8 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 8 sıra sonra buluşalım. Evet, 8 sıra sonunda da arkadaşlar son sık iğnemizde tam örmüyoruz son sık iğneyi. 2 ilmek varken tığımızda beyaz ipliği alıyoruz. Bu 2 ilmeğin içinden geçiriyoruz.
Şimdi arkadaki beyazı da örerek birlikte şöyle içine alırsınız ki sökülmesin örgünüz. Yine düz örüyoruz. Her sırada 8 tane sık iğne olacak. Bu sefer 7 sıra örüyoruz beyazla. 7 sıra örelim. 7 sıra sonra buluşalım. Bu ten rengi ipliği de artık kesebilirsiniz. Kesip bu kısa beyaz iple arka tarafta bağlarsınız. Evet, çalışmamı tamamlıyorum. İpliği dikiş için uzun bırakıyoruz. Aynısından bir adet daha örelim. Sırada saçlarının topuzu var. Bu parçadan 2 adet öreceğiz. Ben bir tanesinin yapılışını göstereceğim. Siz bir tane daha örersiniz. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ipliği tutuyoruz, sıkıştırıyoruz. İkinci sıraya geliyoruz. İkinci sırada işaret kullanalım. Spiral öreceğiz. Şimdi ikinci sırada her zincirin içine çift öreceğiz. Yani her zincirin içine 2 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Bu sırada toplam 12 adet sık iğne olmalı. Üçüncü sırada bir sık iğne örüyoruz. Bir tane çift arttırıyoruz. Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. Bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 18 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramızda 2 tane tek öreceğiz. 1 2 bir tane çift örüyoruz, arttırıyoruz yani. Şimdi 2 tek bir çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 24 adet sık iğne olmalı. Şimdi bundan sonra düz öreceğiz. Her sırada 24 adet sık iğne olacak. Toplam 4 sıra örüyoruz. 4 sıra sonra buluşuyoruz. Evet, 4 sıra örgümü tamamladım. Şimdi yeni sıramızda 2 tane sık iğne örüyoruz. 2 tek, bir tane azaltıyoruz. 2 tane tek, bir tane azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 18 adet sık iğne olmalı. Evet, çalışmamız burada bitiyor arkadaşlar. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Bu parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz. Evet, ikinci parçayı da örüp hazırladım. Kollarımız da hazır. Şimdi bakın, bu parçaların içine elyafla doldurup hazırlayalım. Dikiş çalışmamıza başlayacağız. Önce kollardan dikmeye başlayacağız. Kolların bu son 3 sırasının olduğu bölümü çok doldurmayın arkadaşlar. Biraz boş bırakın. Şimdi ikiye katlıyoruz bu şekilde. Karşılıklı önce bir dikeceğiz. Şöyle karşılıklı dikerek burayı bir kapatıyoruz. Her zincire bir zincir karşılık gelecek. Evet. Şimdi oyuncağımızı alıyoruz. Bakın, çok boyunun dibinden dikmeyeceksiniz. Şöyle bir sıra altından dikiyorsunuz. Bakın, şuradan dikeceksiniz. Burası boynun dibi. Buraya dikmeyeceksiniz. Buraya dikeceğiz kolları. Bu sıralara dikiyoruz. Önce şöyle bir tutturuyoruz uç noktalardan. Daha sonra
bir gövdeden bir bu parçadan alarak dikeceğiz. Kafada yaptığımız gibi kafadaki dikişin aynısını uyguluyoruz. İki kolu da yan tarafa, iki yana dikelim, buluşalım. Evet, iki kolu da diktikten sonra bakın kollar bu şekilde havaya kalkmasın, yan taraflarda düz dursun istiyorsanız birkaç sıra kolların altından, gövdeden iğnenizi çıkarıp şu kolları buraya bu şekilde tutturursanız kollar havaya kalkmaz arkadaşlar. Karşı taraftan da iğneyi çıkarıp diğer kolun altından da bu şekilde tutturabilirsiniz. Oyuncağınız da daha düzgün görünecektir. Şöyle. Evet, böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Sıra geldi topuzları dikmeye. Bakın topuzları kafanın üstüne ortadan itibaren 3. sıradan yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi dikiş işlemine geçeceğiz. Boyunda yaptığımız çalışmanın aynısını yapacağız. Bir bu parçadan dikiyoruz, alttaki taban parçasından, bir topuzdan, bir alttaki parçadan, bir topuzdan dikiyorum. Şöyle bir çember çizerek, düzgün bir çember, iki topuzu da bu parçanın taban parçasının üstüne dikelim, buluşalım. Evet, çalışmamı böylece tamamlıyorum. Sizin çalışmanızın görüntüsü de arkadaşlar böyle olmalı. Şimdi sırada cep var. Üniformasına bir cep öreceğiz. Başlangıçta 6 tane zincir çekeceğiz. Küçük bir parça olacak. 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincirin içinden örmeye başlıyorsunuz. Her zincirin içine bir tane sık iğne örüyorsunuz. Toplam 5 tane sık iğne öreceğiz. 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Şimdi 2 sıra daha öreceğiz. Sıra başında bir zincir çekip çıkıyoruz. 1, 2 sıra daha örüp buluşuyoruz. Evet, çalışmamı tamamlıyorum. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Şimdi bu parçayı dikeceğiz. Burada tam ikili trabzanların başladığı sıralardan yerleştiriyorsunuz buraya. Üst kısmı açık kalacak. 3 kenarından 1, 2, 3 kenarından gövdeye dikiyorsunuz arkadaşlar. Evet, diktiğinizde de çalışmanız böyle görünecek. Şimdi bir stetoskop yapacağız arkadaşlar. Gri ve siyah ipliğe ihtiyacımız olacak. Hemen iplerimizi alalım. Bu renk bir gri ip kullanacağım. 33 tane zincir çekeceğiz sadece. Uzun bir zincirimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 32, 33. Zincirimiz hazır. Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıyoruz ve kesiyoruz. Şimdi siyah iple 11 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine ipliği uzun bırakıp kesiyoruz. Bir parçamız daha kaldı. Sihirli halka içerisine siyahla 6 tane sık iğne örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpliği tutuyorum,
Şimdi bu yuvarlak parçayı öncelikle şöyle cebine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Parçanın bir kısmı cebinden gözüksün ama tamamen içine yerleştirmeyin. Bu şekilde parçayı buraya dikiyorsunuz ve tutturuyorsunuz. Bir kısmı yukarıda gözükecek şekilde tutturuyoruz. Diktiğiniz zaman görüntünün böyle olması gerekiyor. Cebin içine sokulmuş gibi, steteskopun ucu vardır yuvarlak. Cebin içine girmiş gibi bir kısmının gözükmesi gerekiyor. Dikelim, buluşalım. Evet, dikişim hazır. Şimdi gri zincirleri alıyorsunuz. Önce bu gri zinciri şu uç noktadan, siyahın tam ortasından şöyle bir tutturuyoruz arkadaşlar. Dikiyoruz. Ucunu dikelim. Evet, burada tutturacağız. Sonra bu zincirleri boynundan şöyle bir geçiriyoruz. Buraya dikeceğiz. Şimdi buradan iğnemizi bir çıkaralım. Karşı taraftan. Şurada bir dikiş attık. Şimdi bakın, biraz bol bırakın. Çok da sıkı bırakmayın. Şu ucunu, uç noktasını burada şöyle bir kere tutturup dikiyoruz. Bu minik ipliği de içeriye çeker saklarsınız arkadaşlar. Şimdi ipliği kesebiliriz. Şimdi bir de siyah zincirlerimiz vardı. Onu da burada ters V harfi yapıp bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Şu ucunu buradan tutturacağız. Şimdi bir kere burada tutturuyorum. Sonra bunu ikiye katlıyorum. Tam orta noktasından üst tarafta dikiyorum bu şekilde. Tekrar buradan aşağıdan iğnemi çıkarıyorum. Bakın, bir de bu uç noktadan dikiyorum. Bu şekilde dikiyorum. Artık ipimizi kesebiliriz. Şimdi burnunu işleyeceğim. Ten rengi iplikle bu çalışmayı yapacağız. İki gözün tam orta noktasını buluyorum ve bir delik yan taraftan çıkarıyorum. Şimdi burada iki tane çizgi çiziyoruz arkadaşlar. Ortada bir tane boş bırakıp şöyle iki tane çizgi çizeceğiz. Bu çizgileri geçtikten sonra da şöyle iğnenin arka tarafıyla üstünü saracağız, ikisini birlikte. Bu şekilde sarıyorsunuz düzgünce, ipleri birbirinin üstüne bindirmeden düzgünce bunu sarıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Tek tek sararak sıra sonuna kadar, yani bu çizdiğimiz çizgileri tamamlayana kadar devam ediyoruz çalışmamıza. Evet, tekrarlayarak devam edeceğim. Şöyle burada bir burun kabartısı oluşturuyoruz aslında. Ve bir de imaj vermiş oluyoruz. Bakın, burnumuz hazır. Şimdi artık ipliği kesebiliriz. Sıra geldi dudaklarına. Onu da pembe iplikle işleyeceğim. Şimdi şuradan iki sıra altından çıkıyorum. Dudaklar burundan biraz büyük olacak arkadaşlar. Şimdi burnun hizası buradan başladığına göre bir sıra yan taraftan çıkarıyoruz. Şimdi burada yine ölçüye göre bir sıra
Şimdi dudaklar burundan biraz büyük olacak. Burun hizasına göre ölçtüğümüzde bir sık iğne, yandan ipimi çıkardım. Şimdi buradan da ölçtüğümüzde bir sık iğne yan taraftan iğnemizi tekrar takacağız. Buraya 2 kere geçiyoruz arkadaşlar. 2 tane. Şimdi bunun üstünü burunda yaptığımız gibi sarıyoruz. Sonuna kadar saracağız. Düzgün bir şekilde saralım. Evet, sonuna kadar sardım. Şimdi yine aynı yerden şöyle ipimi geçireceğim. Yine 2 kere karşıya çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle 2 tane şerit. 1 2. Şimdi bu 2 şeridi de yine üst tarafta yaptığımız gibi şöyle iğneyi geçirerek yine saracağız. Sonuna kadar sarıyorsunuz. Evet, 2 sırayı da sardım. Şimdi iğneyi alttan geçiriyoruz bu şekilde. Şimdi bu uç noktalardan ikisini de dikerek birleştiriyoruz buradan. Şimdi tekrar karşı taraftan çıkarıyorum iğnemi. Buradan da birleştiriyoruz. Bu şekilde. Ve düzeltelim. Artık iğnemi çıkarabilirim. Evet. Çalışmanızın şekli böyle görünecek arkadaşlar. Artık ipimizi kısa kesebiliriz. Evet, amigurumi doktor bebeğimiz hazır arkadaşlar. Umarım bu tarif anlatımımı da beğenmişsinizdir. Videoma beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız lütfen. Yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını da Instagram adresimden bana gönderirseniz hikayemde paylaşırım. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.